Bu hafta ne yapsak diyorsanız doğru yerdesiniz. Haftanın kapsamlı kültür sanat ajandasıyla yine birlikteyiz ve hızlıca sinemalarla başlamak istiyorum bu hafta. Vizyonda bu hafta neler var derseniz, hangi filmler vizyona giriyor derseniz, isminden pek hoşlanmadım ama Geber Aşkım vizyona giriyormuş. Bir başka filmde Müthiş Eleanor vizyona girecek, bir başka yapım ve Of Pof Balık, bir aile filmi, isminden de anlayacağınız gibi çocuklarla birlikte izleyebileceğiniz bir film ve Kokuho vizyona girecekmiş. Bu hafta vizyona girecek filmler bunlar. Ama sinema ile ilgili maillerimize düşen bir başka haber de şuydu. Emin Alper'in yeni filmi Kurtuluş Berlin Film Festivali'nde büyük ödül için, yani Altın Ayı için yarışacak. Emin Alper Kurtuluş filminin dünya premierini de Berlin'de yapacak. Şubat ayında Berlin Film Festivali 12-22 Şubat tarihleri arasında Berlin'de gerçekleşiyor ve Emin Alper'in Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hilmi Hiçhidemi ve Nazmi Karaman'ın yer aldığı filmi Berlin Film Festivali'nde yarışacak. Ben umutluyum açıkçası çünkü Emin Alper'in daha önceki filmleri de pek çok ödülle dönmüştü film festivallerinden. İnşallah bu da öyle olur ve Altın Ayı ile birlikte tüm ekip İstanbul'a döner ve biz de burada onları karşılar, güzel bir röportaj yaparız diye hayal ediyorum. Filmlerden bahsettik, vizyondan bahsettik, dijital platformlarda ne izlesek dedik ama siz farklı bir sinema deneyimi arıyorsanız, bir senfoni orkestrası eşliğinde sevdiğiniz bir film izlemek istiyorsanız ve Titanic seviyorsanız işte size fırsat. Bu live konserleri oldukça hatırlatmaya çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum çünkü ben de çok seviyorum canlı orkestra eşliğinde. Üstelik bir senfoni orkestrası eşliğinde film izlemek benim de çok hoşuma gidiyor. Titanic Live Türkiye'de sinema tarihinin efsane filmlerinden biri. Orkestra eşliğinde dinlemek için 7 Şubat'ta Volkswagen Arena'da olabilirsiniz. Ve Pio Entertainment organizasyonuyla James Horner'ın efsanevi besteleri Şef Timothy Henty yönetiminde 130 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından çalınacak. Sirene Korosu ve Kelt müzisyenleri tarafından canlı olarak icra edilecekmiş. Çok iyi bir fırsat. Biliyorsunuz Titanic yabancı ismiyle 2 milyar doları aşan küresel gişe rakamı ve 11 Oscar ödülüyle vizyona girdiği yıl ortalığı birbirine katmıştı. Ben de o sırada üniversite 1. sınıftaydım. 97'de ya 98 öyle bir yılda. Neyse, nostalji yine daldım gittim ama bence iyi bir fırsat. Titanic'i live konserle dinlemek istiyorsanız 7 Şubat'ta Volkswagen Arena'da 130 kişilik İstanbul Film Orkestrası eşliğinde Sirene Korosu ve Kelt müzisyenlerin icrasıyla izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Sinemalara bir alternatif de Sahne Pulşeri'den. Sahne Pulşeri'de biliyorsunuz daha çok tiyatro oyunları oluyor. İstanbul'un önemli Fransız liselerinden bir tanesi. Saint Pulcheri'nin sahnesi Sahne Pulşeri'de. Bu kez film gösterimi var. Rosalie, Stéphanie Di Giusto'nun yönettiği 2023 Cannes Film Festivali'nde gösterilmiş bir film Rosalie filmi. İnstitü Fransa Türkiye İşbirliği ile Türkçe altyazılı olarak Sahne Pulşeri'de gösterilecek. 23 Ocak Cuma günü 20.30'da ve bu film gösterimi, yani bu etkinlik ücretsiz. Rosalie 23 Ocak Cuma günü 20.30'da Sahne Pulşeri'de olacak, ücretsiz. Onun dışında ne izlesek diyorsanız, yani dijital platformlarda ne var yeni giren diyorsanız, Netflix'e Ayrılık da Sevdaya Dahil yapımı dahil oldu ve gösterimde ve en çok izlenenler arasında da yerini almış. Ayrıca Matt Damon'ın oynadığı The Rip filmi de şu anda oldukça ilgi görüyor. Sadece Matt Damon değil, Ben Affleck'le birlikte oynadığı The Rip ilgi gören filmler arasında öne çıkıyor. İkisi de çok iyi oyuncu. Ben henüz izlemedim ama merakla bekliyorum izleyeceğim günü. Şu ara başka şeyler izliyorum. Yani önümüzdeki günlerde izleyeceğiniz röportajların yapımlarını izliyorum. Ön izlemeyle açılan çeşitli yapımlar var. Arka arkaya izliyorum ve çok heyecanlı gerçekten. Hatta şimdi bu çekimden sonra kalan 4 bölümü de izleyeceğim arka arkaya ve sabahta ilk uçakla
Stockholm'e gidiyorum. Stockholm'de de heyecanlı bir buçuk gün beni bekliyor. Çünkü Volvo'nun yeni elektrikli otomobili iX60'ın dünya lansmanı var. Hem bu otomobillerin, elektrikli otomobillerin sürdürülebilirlikle ilgili yeni vaatleri, menzillerle ilgili yeni vaatleri, tasarımla ilgili yeni vaatleri, içerisinde kullandıkları ses sistemleriyle ilgili yeni vaatleri neler, yeni neler var merak ediyorum. Biliyorsunuz ara ara aslında YouTube kanalımızda da otomobillerle ilgili gelişmelere de kulak veriyoruz. Çünkü hayatımızın bir parçası otomobiller. İkincisi de orada hem tasarım anlamında hem de ses sistemleri anlamında bize ne katıyorlar, yenilikler neler merak ediyorum doğrusu. Hatırlayacaksınız geçen yılda iX90'ın ürün lideri sevgili Hande Ergitürk'le röportaj yapmıştık ki dünyada önemli bir otomobilin ürün liderinin bir Türk kadını olması hepimizi çok sevindirmişti. Bu kez iX60'ın ürün lideriyle röportaj yapacağım. Stockholm'de heyecanlı ve orada gezeceğim birkaç müze de olacak Stockholm'de ve bir heykel bahçesine gideceğim. O yüzden oradan izlenimlerimi de önümüzdeki günlerde aktarırım. Ama hazır sergi demişken geçen haftalardan bahsettiğim artık bu serginin son haftası olduğu için tekrar hatırlatmak istiyorum. Hazır sömestr tatilinde çocuklarla birlikte Paris'teyseniz ya da şu anda Paris'teyseniz yakın zamanda gidecekseniz 1 Şubat'a kadar Paris Filarmoni'de, Filarmoni de Paris diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam, Paris Filarmoni'nin içerisinde bir sergi salonu da var. Aynı zamanda bir müzik müzesi gibi de kullanılıyor çünkü orası. Kandinsky'nin müzikle kurduğu ilişki üzerine bir sergi var. Onu da mutlaka görün. Tekrar hatırlatmamın sebebi de geçen haftalarda bu sergiden bahsetmiştim. Kandinsky Renklerin Müziği sergisinden 1 Şubat'ta bitiyor. O yüzden görmenizi çok isterim. Eğer oraya yolunuz düşerse ya da bugünlerde oralardaysanız Paris Filarmoni'nin güzel binasındaki o güzel sergi salonundaki Kandinsky'nin bence şimdiye kadar yapılmış en etkileyici sergilerinden biri. Kullandığı renkler ve müzik arasındaki ilişkiyi çok iyi anlayacaksınız. Sadece tabloları yok burada. Aynı zamanda kullandığı araç gereçler, boyaları, kalemleri, defterleri, kitapları, notları, dinlediği müzikler, yani efemeralar da var bir taraftan ve tablolara yaklaştıkça her tablonun önünde ya da her efemera varsa sergilenen bir objeler serisi varsa onun önüne geldiğinizde farklı bir müzik çalıyor. Yani Kandinsky ne dinliyor? O eserle nasıl bir bağ kurmuş? İşte Wagner mi dinliyor? Başka birini mi dinliyor? O sırada ya da nereden etkileniyor? Çok iyi anlıyorsunuz. Çok anlattım bu sergiyi. Mutlaka gezin diyorum. Tabii nerelerden nerelere bir taraftan da geldim. Stockholm'dan Paris'lere ama Stockholm'da gezeceğim. O heykel bahçesini de çok merak ediyorum. Onunla ilgili de önümüzdeki haftalarda zaten konuşuruz. Anlatırım size. Nereden nerelere geldik değil mi? Konuyu yine dağıtmış olabilirim ama işte böyle sergi deyince, Kandinsky deyince falan heyecanlanıyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse, Paris dedik, sergi dedik falan. Yine bu Netflix'te yeni giren yapımlardan bir tanesi Agatha Christie 7 Kadran. Agatha Christie deyince tabii hepimizin aklına İstanbul'la olan bağlantı, trenler geliyor tabii ister istemez. Ama bu filmde etkileyici görünüyor doğrusu. Henüz izlemedim ama izlediyseniz siz de yorum yazarsanız sevinirim. Siz izleyen var mı? Beğendiniz mi? Tavsiye eder misiniz? Ben de izledikten sonra üstüne konuşuruz. Dediğim gibi ben bu aralar önümüzdeki haftalarda röportajını yapacağım. Önümüzdeki haftalarda sizinle paylaşacağımız bir yapımın bölümlerini izliyorum. Oradan gelmiştik galiba buralara. Her neyse hemen diğer platformlara bakalım onlarda neler var. Ne izlesek bölümümüz için Prime'dan ne izlesek diyorsanız orada da Brutalist Prime'in listesinde. Brutalist 3 Oscar ödüllü bir film. Brutalist'te kimler oynuyor? Adrien Brody ve Felicity Jones oynuyor. Hatta Felicity Jones'la ben Midnight Sky filmi için röportaj yapma şansı bulmuştum. Midnight Sky'da George Clooney'nin hem başrolünde oynadığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu bir filmdi. O sırada Felicity Jones çekimler sırasında hamileymiş hatta. Onu anlatmıştı, ne kadar onun üzerine titrediklerini ve planları da Felicity Jones'a göre ayarladıklarını anlatmıştı. Ve tüm ekip çok şekerdi doğrusu. Felicity Jones vardı, George Clooney ile röportaj yapmıştım. David Oyelowo, Kylie Chandler ve Damien Beecher vardı filmde ve röportajları da çok şekerdi doğrusu. Çok güzel. O sırada salgın zamanıydı.
2020'di yanlış hatırlamıyorsam yılda. Böyle hatırladığım çok eğlenceli röportajlardan bir tanesiydi. Gecenin bir vakti bağlanıp yapmıştık. Neyse böylece Felicity Jones'u da anmış olduk. Buradan Felicity'ye de sevgilerimizi gönderelim. Uzay boşluğuna diyelim. Evet, Prime Video'dan da Brutalist'i izleyebilirsiniz. 3 Oscar ödüllü. Aslında TV Plus'tan da geçen hafta şeyden bahsetmiştik. TV Plus'tan öneride bulunacağım. Bu Game of Thrones'un devamı olabilecek yapımlardan bir tanesi. Yani spin-off'larından bir tanesi. A Night of the Seven Kingdoms. Bu biliyorsunuz Game of Thrones'un spin-off'larından bir tanesi ama Game of Thrones'un bölümlerine de, şimdi tekrar kontrol ediyorum. Game of Thrones'un bölümlerine de TV Plus'tan ulaşabilirsiniz. Hani pek çok izlemekten keyif aldığımız, birkaç kere izlesek de bıkmadığımız yapımların bir bölümü TV Plus'ta bulunuyor zaten. Geçtiğimiz hafta yaptığımız röportajda TV Plus Genel Müdürü sevgili Burçin Alıcı Gökçe anlatmıştı. Hatta izlemediyseniz sevgili Burçin'le yaptığımız 2026'da TV Plus'ta neler var röportajını pazartesi günü yayına koyduk. Ne yapsak özel diye. Oradan da izleyebilirsiniz. Hatta orada hem HBO Max'le yaptıkları işbirliklerini, HBO Max'in bütün içeriklerini artık TV Plus'ta bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda da Apple TV'nin filmlerini de TV Plus'ta izleyebiliyorsunuz. Oradan hazır yeni spin-off'tan bahsetmişken, Game of Thrones'un spin-off'undan bahsetmişken Game of Thrones bölümlerinde 8 sezonu TV Plus'ta bulabilirsiniz demek istiyorum. Eğer geriye dönüp bir hatırlamak ve izlemek istiyorsanız, hazır sömestrdeyken Shrek'i çocuklarınızla birlikte de TV Plus'ta izleyebilirsiniz. Buradaki yapımlarda onlar hem HBO'dan hem de TV Plus'tan izleyebileceğiniz böylece içerikler söylemiş oldum. Sömestrden bahsetmişken, şimdi sömestrde yapılacak etkinlikleri yine aslında sömestr başlamadan daha ne yapsak özel sömestr programında da geniş konuşmuştuk. Pek çok etkinlik önerisinde de bulunmuştuk. Bazıları ücretsiz, bazıları ücretli. Birkaç tane ek yapmak istiyorum. Sömestr tatilinde Ayasofya ve Efes Deneyim Müzeleri öğrencilere %50 indirimliymiş. Bence iyi bir fırsat. 17 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında 6-18 yaş arasındaki öğrenciler için biletler %50 indirimli olarak satışa sunulacakmış. İyi bir fırsat olabilir eğer o müzeleri gezip görmediyseniz. Hem Efes'i hem de Ayasofya Müzesi'ni görmek için %50 indirimli günler öğrenciler için. 6-18 yaş arasındaki öğrenciler için bunu da hatırlatalım. Yarı yıl tatilinde İstanbul'un her köşesinde İBB Kültür'den ücretsiz etkinlikler var. Bunları sömestr tatili için hazırladığımız özel ne yapsak da konuştuk. Yani bunlardan bahsettik ama tekrar altını çizmek istiyorum. Onu izlemediyseniz burada da geçirelim. 1 Şubat'a kadar İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan İBB'ye ait bu kültür merkezlerinde 37 çocuk atölyesi, 31 tiyatro oyunu ve 15 film gösterimi gerçekleştirilecek. Bunlar da Art İstanbul Fesane, Bulgur Palas, Turhan Selçuk Kültür Evi, Büyükada Taş Mektep, Çubuklu Silolar gibi miras alanları da tüm bunlara dahil. Bunu da böylece buradan bir kere daha hatırlatalım. Hadi şimdi sergilere geçelim ve sergilerle birlikte Akdeniz'e uzanalım, Mersin'e gidelim. Mersin bize iyi gelir diye düşünüyorum. Burada kar, kış, yağmur. Ama Mersin'de de kar yağdı bu arada. Ne kadar güzel. Çünkü her yere su lazım, her yere kar lazım, her yere yağmur lazım ki yazı biraz rahat geçirelim. Artık kışın bile kalbimiz ağzımızda, barajlar doldu mu dolmadı mı diye inşallah bereketle yağsın tabii ki. Niye gidiyoruz Mersin'e? Çünkü İş Sanat'ın Anadolu sergileri bu kez Pozcu'da, Pozcu Şubesi'nde gerçekleştirilecek sergi ve Anadolu sergilerinin Narenciye mevsimi seçkisi Akdeniz ikliminin özgün atmosferini farklı kuşaklardan sanatçıların bakışlarıyla bir araya getiriyor ve 24-25 Ocak tarihlerinde, yani bu hafta sonu Pozcu Şubesi'nde Narenciye mevsimi seçkisi sanatseverlerle buluşacak ve natürmorttan peyzaja uzanan görsel anlatılar aracılığıyla Akdeniz coğrafyasının ortak hafızamızda yer eden şekliyle işleniyor bu sergide. Mersin'le kuvvetli bir bağ kuran sanatçı Nurettin Ergüven, gündelik yaşama dair eğlenceli anlatımıyla Nuri Abaç ve Akdeniz ışığına ve doğaya yönelen yaklaşımlarıyla İbrahim Çallı ve daha pek çok sanatçının eserleri de bu
Narenciye seçkisinde, Narenciye mevsimi sergisinde yer alacakmış Mersin'de Pozcu Şubesi'nde. Bu Anadolu sergileri, yani iş sanatın gerçekleştirdiği, iş sanatın Anadolu'nun farklı yerlerinde, şubelerinde gerçekleştirdiği bu sergileri çok kıymetli. Düşünsenize, yani Mersin'de, Pozcu'da bir sergi ve bunun içerisinde Nurettin Ergüven var, Nuri Abaç var, İbrahim Çallı var. Yani bu sergileri vatandaşların ayağına götürmesi İş Bankası'nın, İş Sanat'ın çok kıymetli ve ücretsiz bu sergiler. Hafta sonu çocuklarla birlikte gezebilirsiniz. Bu ünlü kendi ressamlarımızı birebir görme şansını yakalayacak çocuklar ve tabii ki büyükler de. O yüzden ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve hepsini de buradan söylemek istiyorum. Emeği geçen herkesin de eline sağlık. Başta İş Sanat'ın sevgili genel müdürü Zuhal Hanım olmak üzere. Zuhal Üreten hem İş Bankası'nın tüm müzelerinde hem İş Sanat'ın son herhalde çok uzun zamandır orada çalışıyor. 30 yılında mı vardır Zuhal Hanım? Uzun yıllardır orada emek veriyor ve pek çok müzenin arkasında, pek çok serginin arkasında da Zuhal Hanım var. Başta Zuhal Hanım ve ekibinin ellerine sağlık. Bu sergilerin Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar gitmesi çok kıymetli. Şimdi Mersin'den İstanbul'a doğru gelelim ve Galeri Işık'taki Yonca Saraçoğlu'nun Untold Tales sergisini konuşalım istiyorum. Çağdaş sanat ortamında kuşaklar üstü bir konuma sahip sanatçılar arasında yer alan Yonca Saraçoğlu'nun yeni sergisi Untold Tales, Galeri Işık Teşvikiye'de 3-21 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Şimdiden, yani bu haftadan bunu söylemek istiyorum ki siz de ajandanıza bunu not edebilirsiniz. Hadi şimdi konserlere geçelim. İTSO Denizbank konserleriyle konserler bölümümüze başlamak istiyorum. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank konserleri kapsamında 23 Ocak Cuma akşamı saat 20'de Mozart'ın ve Sibelius'un eserlerini yorumlayacak. 23 Ocak Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda gerçekleşecek bu konser. Oldukça da önemli bir konser. Vaktiniz varsa kaçırmayın derim. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Ankara Devlet Opera ve Balesi'ne geçmek istiyorum. Hadi Ankara'ya gidelim. 24 Ocak akşamı CSO'da Ankara'da saat 20'de Bankart Mavi Salon'da Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yılın ilk ayına özel olarak hazırladığı Yeni Yılın Ezgileri konseri varmış. Konser 24 Ocak Cumartesi akşamı saat 20'de gerçekleşecek. Operalardan klasik Türk müziğine, müzikallerden türkülere uzanan zengin bir repertuar izleyiciyle buluşacak. Enteresan bir repertuar doğrusu. Ankara'da olsaydım mutlaka gitmek isterdim. Hatta giderdim diyorum. Geçtiğimiz haftalarda gittiğim yeni yıl konserleri çok güzeldi. Daha önce de bahsetmiştim. Bir tanesi İş Sanat'ın Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği konserdi. Diğeri de Borusan'ın kendi yeni yıl konseriydi. İkisinde de hem Bifo hem de Şef Carlo Tenan yönetimindeki Bifo vardı. Çok keyifli konserlerdi doğrusu. Bunun da çok keyifli olacağına eminim. Siz de Ankara'daysanız, bir yeni yıl konseri dinlemek istiyorsanız bu konser bence kaçmaz. 24 Ocak'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Yeni Yılın Ezgileri konseri ve 25 Ocak'ta da bu da çok güzel. Bence Ankaralılar, sevgili Ankaralılar, bu konserde, daha doğrusu bu kumpanya da çok güzel. Gitmemiş olanlarınız varsa ya da tekrar gitmek istiyorsanız Hisseli Harikalar kumpanyası 25 Ocak'ta saat 19'da Bankart Mavi Salon'da olacakmış. Hisseli Harikalar kumpanyası tiyatro oyunu. Yine CSO'da Ankara'da 25 Ocak Pazar günü saat 20'de Geçip Giden Müzik konseri varmış. Geçip Giden Müzik konseri Ziraat Bankası ana salonda akşam saat 20'de ve yine CSO'dan devam ediyoruz. CSO sanatçılarıyla Denizbank konserleri Dinçer Özel ile Ritmik Söyleşi 26 Ocak'ta saat 20'de Bankart Mavi Salon'da olacakmış bu söyleşide. Evet, CSO'da Ankara'nın da hafta sonu oldukça hareketli, kaçırılmaması gereken konserler ve tiyatro oyunları varmış. Bu sefer bir Fransız tiyatro oyunuyla devam edelim istiyorum ve Türkiye'de ilk kez Jean-Pierre Martinez'in Fantaziler oyunu sahneleniyor. Art Niyet Tiyatro grubu Fransız oyun yazarı ve senaristi, Fransa'da en çok oyunu sahnelenen Jean-Pierre Martinez'in Fantaziler adlı oyununu Türkiye'ye getiriyor ve Türkiye'de sahneleyecek. Bugüne kadar 113 oyunu sahnelenmiş sanatçının ve eserleri İngilizce, İspanyolca ve Portekizce'ye
çevrilmiş ve Fantaziler de Türkiye'de sahnelenecek şimdi. Ne zaman? Fantaziler oyunu 2 Şubat'ta Maximum Unique Box'ta, 7 Şubat Ortaköy Afife Jale'de, 16 Şubat'ta Moda Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Biletler de Biletix, Biletini Al ve tiyatrolar.com.tr siteleri üzerinden alınabilir. Evet, Art Niyet Tiyatro grubunun bu Türkiye'ye getirdiği Fantaziler ilginç bir oyuna benziyor doğrusu. Bakalım izleyenleriniz varsa yorumlarınızı da bekliyoruz. Dastas'a bakalım. Dastas'ta ne varmış bu hafta sonu? Dastas sahnede 23 Ocak Cuma günü 2 kişilik oyun var. Hem 18'de oynanacak 2 kişilik oyun hem de 20.30'da oynanacakmış. Yine Dastas'ta 23 Ocak Cuma günü açık sahnede Aşağıdaki Pencere saat 21'de. Alternatif sahnede ise Oyun Mahalli var saat 20'de. Cumartesi günü ise Dastas'ın açık sahnesinde Odadaki Sihirbaz var. Hem 13'te hem de 15'te. Alternatif sahnede ise saat 20'de Hiç Dünya var. 25 Ocak Pazar günü sahnede Fareler ve İnsanlar saat 20.30'da. Açık sahnede Odadaki Sihirbaz 13 ve 15'te. Alternatif sahnede saat 18.30'da Dünya Yerinden Oynar müzikali var. İzlemediyseniz Dünya Yerinden Oynar müzikali hoş, eğlenceli, keyif alacağınız müzikallerden bir tanesi. Moda sahnesine bakalım. Moda sahnesinde bu hafta sonu neler var? Moda sahnesinde 23 Ocak Cuma akşamı saat 19.30'da Vakit Tamam Abbas var. 24 Ocak saat 14'te Mitolojik Hikayeler, Anuşka'nın atölyesi var. Ve 25 Ocak'ta saat hem 16'da hem de 19'da Bütün Çılgınlar Sever Beni var. Yine 25 Ocak'ta saat 14'te çocuklar için Nazik Korsan Piyu var, müzikli çocuk oyunu. 26 Ocak'ta 20.30'da Dublörün Dilenması var. Yine 26 Ocak'ta 18'de Düşüş var. Ve ajandamızı bitirirken 2 yarışmadan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi benim de böyle küçücük bir çocukken katıldığım Pınar Çocuk Resim Yarışması. Pınar Çocuk Resim Yarışması 45. kez gerçekleşiyor. O yüzden çok önemli. Ülkemizde bir festivalin, bir sanat etkinliğinin 45 sene devam etmesi o kadar kolay bir şey değil ve 45 yıldır ki neredeyse benim yaşım düzenlenmesi çok kıymetli. Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın son katılım tarihi 1 Nisan 2026 olarak belirlenmiş. Pınar Çocuk Resim Yarışması'nı kazanan 6-10 yaş kategorisinde 9 öğrenci ile 10-14 yaş kategorisinden 9 öğrenci olmak üzere toplam 18 yarışmacıya yaşına uygun bisiklet hediye edilecekmiş. Bunu da buradan duyuralım. Ve bir sertifika verilecek. Jürinin belirleyeceği 3 öğrenciye Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla eğitim öğretim yılı için, bir eğitim öğretim yılı için burs verilecek. Ve bu sene Pınar tarafından geçen sene düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda ödüle layık görülen minik ressamların eserleri İstanbul Söğütlü Çeşme'deki Terminal Kadıköy'de sergilenecek. Daha önce Eskişehir, Şanlıurfa ve İzmir'de sanatseverlerle buluşan eserler 21 Ocak'ta Terminal Kadıköy'de açılacak sergiyle yeniden izleyiciyle buluşacak diyor bültende. Pınar Çocuk Resim Yarışması dediğim gibi ülkemiz için önemli bir çocuk resim yarışması ve başvurularda hayallerim ve oyunlarım temasıyla gerçekleştiriliyor bu sene bu arada. Temayı da söyleyelim. Hayallerim ve oyunlarım temasıyla katılmak isteyen çocuklar 1 Nisan'a kadar başvurabilirler. Bir diğer yarışma duyurusu da Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü yarışması bu yıl sanatsal üretimde anlamın yeniden kurulması temasıyla gerçekleştiriliyor ve Akbank Sanat'la Resim ve Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle düzenleniyor bu yarışma. Genç sanatçıları hızla dönüşen bilgi, teknoloji ve üretim biçimleri karşısında anlamın nasıl kurulduğu, nasıl dönüştüğü ve hangi yeni zeminlerde yeniden nasıl ortaya çıktığını sorgulamaya davet ediyor. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü için 44. edisyonu için. Bu da 44 yılmış. Bak 44 yıldır yapılıyor. Vay. Biri 45, biri 44. Güzel. 44. edisyonu için başvurular başlamış. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet, bu haftalık ajandamız ne yapsak bu kadar. Ne yapsak diyorsanız her hafta Cuma günü YouTube kanalımıza bekliyoruz sizi. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve önerilerde bulunmayı unutmayın lütfen. Haftaya yeni bir ne yapsak ajandasında buluşmak üzere. İyi seyirler.